Çok sayfalı PDF dokümanlarıyla çalışırken sayfalar arasında hareket etmek ve özellikle birden fazla veriyi birden fazla sayfada kullanıyorsanız bunları takip etmek zor olabilir. Örneğin, dokümanınızın 3. sayfasındaki herhangi bir veriyi alıp 1. sayfasını herhangi bir yerde kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda sürekli olarak sayfalar arasında seyahat etmeniz gerekebilir. Bunun için Acrobat içerisinde Window, New Window diyerek yeni bir görünüm penceresi açabilirsiniz. Yeni görünüm penceresi açtığınızda açılmış olan yeni pencerenin üzerindeki doküman isminin yanında 2'yi, diğer doküman isminin yanında ise 1'i göreceksiniz. Bu özelliği kullanarak dokümanın birinci halinde, birinci sayfadayken, ikinci halinde başka bir sayfasında bulunabilirsiniz. Bu durumda dokümanın farklı görünümleri arasında kolaylıkla hareket edebilirsiniz. Açmış olduğunuz bu iki Acrobat penceresini Window altından, Tile menüsü altından Horizontal seçeneğini seçerek yatay olarak ya da Window, Tile, Vertical seçeneğini seçerek dikey olarak döşeyebilirsiniz. Bu durumda açmış olduğunuz iki doküman penceresini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Görünümü tekrar eski haline getirmek için herhangi bir PDF dokümanını küçültüp diğer dokümanı büyütebilirsiniz. Çok sayfalı dokümanlarla çalışırken Window altından Split seçeneğini seçmek, aynı anda bir dokümanın farklı iki sayfasını tek bir Acrobat penceresi içinde görüntülemenizi sağlar. Bu durumda açmış olduğunuz ikinci bölümü istediğiniz gibi büyütüp küçültebilir ve herhangi bir pencere içerisinde farklı bir sayfayı görüntüleyebilirsiniz. Bu bölünmeyi, split'i kaldırmak için bölen alana tıklayabilir ya da Window altından Split seçeneğini seçerek Split'i kaldırabilirsiniz. Özellikle elektronik hesap tablolarıyla çalışırken Acrobat size bazı kolaylıklar sağlayabilir. Bu örneğin daha iyi anlaşılabilmesi için varlıklar klasörü içindeki ürün listesi.pdf dokümanını açıyorum. Bu Excel ile hazırlanmış bir elektronik tablo. Bu tablo içerisinde ben farklı alanları, farklı yakınlaştırma oranlarını görmek isteyebilirim. Bunun için Window altından Spreadsheet Split seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğiniz anda ekranınız 4 parçaya bölünerek istediğiniz alanda istediğiniz yakınlaşmayı sağlayabileceğiniz ve yakınlaştığınız bölümleri dilediğiniz gibi hizalayabileceğiniz bir imkan sağlar. Örneğin birinci bölümde ürün sütununu görmek isterken ikinci bölümde kod ve fiyat sütununu görmek isteyebilirim. Bu özellik sayesinde elektronik tabloları kolaylıkla yakından ve rahat olarak inceleyebilir ve istediğiniz sütunlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu seçenek aktifken sol tarafta herhangi bir satır içinde yapmış olduğunuz hareket, örneğin daha aşağıdaki satırlara bakmak için yapmış olduğunuz hareket, sağ tarafta da aynı satırların karşısına denk gelen satırların hareket etmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde tablonuzun altında yukarı doğru yapmış olduğunuz hareket, bunun karşılığı olan bölmede de yukarı doğru hareketi sağlayacaktır. Bu bölme özelliğini kaldırmak için aradaki bölme çubuğuna bir kere tıklayabilir ya da Window altından Spreadsheet Split seçeneğinin yanındaki işareti kaldırabilirsiniz. Bu özellikle uzun ve geniş elektronik hesap tablolarında size büyük yardım sağlar. PDF dokümanlarıyla çalışırken bu dokümanları farklı formatlarda kaydetmek isteyebilirsiniz. Örneğin, orijinal dokümanınızı PDF dokümanına dönüştürdükten sonra tekrar farklı bir formata dönüştürmek isteyebilir. İçindeki herhangi bir nesneyi farklı bir formatta ya da ayrı bir PDF doküman olarak dışarı almak isteyebilirsiniz. Bu durumda PDF bize sunduğu araçlarla yardımcı olabilir. Bu örnek için ders 3 içinde bulunan başlangıç klasörü altındaki ürünler.pdf dokümanını açıyorum. Bu doküman üzerine bir düzenleme yapacağız ve farklı bir şekilde kaydedeceğiz. Bunun için yukarıdaki araç çubukları üzerinde sağ butona tıklayarak, farenizin sağ butonuna tıklayarak Advanced Editing seçeneğini seçebilirsiniz. Advanced Editing seçeneğini seçtiğinizde bu alan içerisinden Touch Up Text Tool seçerek Park oyuncakları ve spor aletleri bölümünden V kelimesini seçiyorum ve klavyemden bunun yerine V işaretini yerleştiriyorum.
PDF dokümanı üzerinde düzenleme işlemini bitirdikten sonra File, Save As seçeneğiyle bu dokümanı ders 3 altındaki bitiş klasörü altına ürünler.pdf olarak kaydediyorum. Böylelikle PDF dokümanımızın ilk halinden farklı bir sürümünü hazırladık ve ayrı bir şekilde kaydettik. PDF dokümanlarınızı oluşturduktan sonra bu dokümanları farklı formatlarda kaydetmek isteyebilirsiniz. Örneğin, oluşturmuş olduğunuz bu PDF dokümanını tekrar zengin metin formatına dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bu durumda File menüsü altından Save As seçeneğini seçerek açılan farklı kaydet penceresinden, Save As penceresinden, kayıt türü bölümünden istediğiniz formatı seçme şansına sahipsiniz. Buradan ben Rich Text Format yani zengin metin formatını seçiyorum. Dilerseniz Microsoft Word formatında da bu dokümanı kaydedebilirsiniz. RTF'yi seçtikten sonra kaydet butonuna basarak dokümanı bitiş klasörünün içine kaydedebiliyoruz. Daha önce başka bir sürüm olduğu için bize uyarı veriyor. Evet diyerek üzerine yazıyoruz. Herhangi bir dokümanı farklı bir formatta kaydetmek sonuç olarak her zaman istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Bu durumda PDF dokümanını her zaman için final dosyanız olarak düşünmenizde yarar var. Farklı formatta kaydetmek, örneğin Word formatında ya da zengin metin formatında kaydetmek, PDF dokümanının orijinalini kaybettiğinizde ya da farklı bir yerde bu formata ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olabilecek seçeneklerden bir tanesi. Bu formatların yanı sıra File, Save As seçeneği altında başka formatlarda bulunmaktadır. Adobe PDF File Optimized, dokümanlarınızın içindeki görsel öğelerin optimize edilerek kaydedilmesini, EPS paylaşılabilir ve diğer grafik programları tarafından açılabilir bir formatta kaydedilmesini, HTML formatında, JPEG resim olarak ve diğer formatlarda ilgili uygulamalar için kullanılabilir şekilde kaydedilmesini sağlayacaktır. Tekrar hatırlatmakta yarar var. Farklı formatlarda kaydetme sonucunda sonuçlar her zaman beklediğiniz gibi olmayabilir. PDF dokümanı, orijinal dokümanınızın tüm görünümünü saklarken farklı formatlara çıkışlar her zaman beklediğiniz gibi olmayabilir. Acrobat PDF dokümanlarınızı yazdırırken de size farklı özellikler sunmaktadır. Bu örneğimizi yapmak için varlıklar klasörü altından, ders 3 altındaki varlıklar klasörü altından ürünler çok sayfa.pdf dokümanını açıyoruz. Dokümanı yazdırmak için File, Print seçeneğini seçerek Print penceresinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Aynı pencereyi klavye kısa yolu olan CTRL-P'ye basarak da açabilirsiniz. Print penceresi içindeki ilk bölüm Printer alanıdır. Buradan bilgisayarınız üzerinde kullanabileceğiniz yazıcıları seçip bu yazıcıya çıktığı gönderebilirsiniz. Aynı alanda Commands and Forms bölümü altından dokümanınız içinden nelerin yazdırılacağını seçebilirsiniz. Dokümanın kendisi, doküman ve işaretlemeler, doküman ve mühürler, mühürler daha sonra anlatılacak ve form alanları yazdırılabilir. Yazdırmak istediğiniz alanları seçtikten sonra aşağıdaki gezinme çubuğu ile doküman içindeki sayfalarda gezinebilirsiniz. Yazdırma alanı bölümü, dokümanın içinden tüm sayfalarımı, geçerli görünümümü, geçerli sayfayı mı ya da seçtiğiniz sayfalarımı yazdıracağınızı seçebileceğiniz bir alandır. Bunun yanı sıra seçtiğiniz aralık içerisindeki tüm sayfaları, tek sayfa sayısına sahip olan sayfaları ya da çift sayfa sayısına sahip olan sayfaları yazdırabilirsiniz. Sayfaların printer'dan çıkış sırasını terse çevirmek için Reverse Pages seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Normalde yazıcınızdan sayfanın ilk sayfası ilk başta çıkacakken bu seçeneği işaretlediğinizde ilk olarak dokümanınızın son sayfası yazıcıya gönderilip bunun çıktısı alınacaktır. Ve sayfalar ters sıralamada bastırılacaktır. Page Handling bölümünden sayfadan kaç kopya yazdıracağınızı ya da sayfa boyutlandırmasını ayarlayabilirsiniz. Sayfa boyutlandırma arasında menüsü altında birçok farklı seçenek bulunmaktadır. Yazdırma işlemini tamamlamak için OK butonuna basarak dokümanınızı yazıcıya gönderebilirsiniz. Bilgisayarınıza Adobe Acrobat'ın yüklenmesiyle birlikte aynı zamanda Adobe PDF adında bir sanal yazıcı da bilgisayarımıza yüklenir. Bu yazıcıyı bilgisayarınızın içindeki
yazıcı ve fakslar içinde bulabilirsiniz. Bu yazıcı da tıpkı diğer yazıcılar gibi çalışmaktadır. Fakat tek farkı bu yazıcının sanal olmasıdır. Yani bu yazıcıya göndermiş olduğumuz çıktılar bir kağıt çıktısı olarak herhangi bir yazıcıdan çıkmayacak. Bunun yerine bu yazıcı bize göndermiş olduğumuz içerikleri PDF olarak verecektir. Bu sayede içinde yazdırma özelliği bulunan herhangi bir uygulamadan herhangi bir çıktıyı bu yazıcı vasıtasıyla PDF dokümana dönüştürebilirsiniz. İçinde yazdırma işlevi olan herhangi bir program, örneğin bir muhasebe yazılımı, bir grafik tasarım yazılımı ya da bir mühendislik uygulaması bu yazıcıyı kullanarak kolaylıkla içeriklerini PDF'e dönüştürebilir ve siz de bu içerikleri diğer iş arkadaşlarınızla ya da iş ortaklarınızla kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Adobe Acrobat'ın bilgisayarınıza yüklenmesiyle birlikte Office dokümanları içerisinden dokümanlarınızı kolaylıkla PDF'e dönüştürebilirsiniz. Dokümanlarınızı PDF'e dönüştürmek için dosya menüsünden yazdır seçeneğini kullanıp PDF yazıcısını kullanabilir. Ya da araç çubuğunda bulunan Acrobat PDF Maker'ı kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak yazıcıyı kullanarak bu dokümanı bir PDF'e dönüştürelim. Dönüştürmek istediğimiz doküman, ders dosyaları içindeki başlangıç klasörü içindeki ürünler.doc ya da ürünler.docx dokümanı. Bu dokümanı yazıcı vasıtasıyla PDF'e dönüştürmek için dosya menüsünden yazdır seçeneğini seçerek açılan pencereden yazıcı olarak Adobe PDF'i seçiyorum. Adobe PDF diğer yazıcılarınız gibi bu alanda görünecektir. Adobe PDF'i seçtikten sonra özellikler butonuna basarak PDF yazıcısının özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bu pencere içerisinde örneğin PDF'inizin standart PDF yerine yüksek kaliteli baskı uygun bir PDF olarak oluşturulmasını, böylelikle PDF içindeki resimlerinizin ve sıkıştırılabilir diğer tüm nesnelerin mümkün olduğu kadar az sıkıştırılarak yüksek kalitede baskı uygun olarak hazırlanmasını ve PDF'in içine konulmasını sağlayabilirsiniz. Bu pencere içerisinden PDF ile ilgili birçok özelliği, örneğin PDF güvenliği, PDF'inizin nereye çıkacağı ve PDF'inizin dosya boyutu gibi, daha doğrusu sayfa boyutu gibi birçok özelliği düzenleyip uygulama şansına sahibiz. Tamam butonuna basarak bu pencereyi kapatabiliriz. Tamam butonuna bastığınızda dokümanınız Adobe PDF yazıcısına gönderilecektir. Tamam butonuna basıyorum. PDF yazıcısı bu dokümanı nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Masa üstünde ders dosyaları klasörü içinde, örnek dosyalar içinde, 4. ders içerisindeki bitiş klasörü içine bu dokümanı kaydedebiliriz. Kaydet butonuna bastığınızda PDF yazıcısı dokümanınızı oluşturacak ve dokümanınızın oluşturulduğu ile ilgili bir uyarıyı gösterecek ve PDF dokümanınızı Acrobat içinde açacaktır. Tekrar Word dokümanına geri dönüyorum. Office dokümanları içerisinden PDF oluşturmanın bir başka yolu ise PDF Maker'dı. PDF Maker, Acrobat Printer'a göre farklı özellikler içeren ayrı bir uygulamadır. Kullanma imkanınız olduğu sürece PDF Maker'ı kullanmanız daha fazla özelliğe ve seçeneğe sahip olmanız açısından tercih ve tavsiye edilir. PDF Maker ile ilgili özelliklere programınız içerisindeki Adobe PDF menüsünden Change Conversion Settings diyerek ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki özelliklerimiz yazıcıdaki özelliklerimizden biraz daha fazla ve detaylı. Bu pencere içerisinde bazı ayarları düzeltebileceğimizi söylemiştik. Örneğin PDF Maker ayarları içerisinde çeşitli ayarlar yapabilir. Ya da uygulama ayarları içerisinde başka ayarları uygulayabilirsiniz. Bu ayarlardan Attach Source File yani kaynak dosyaya ekle ayarı PDF oluştururken PDF'in kaynağı olan dokümanı da bu durumda ürünler.doc PDF dokümanına ek olarak ekleyecektir. Böylelikle PDF dokümanınızla birlikte orijinal dosyayı da taşıyabilir ve gerektiğinde o dokümana ulaşarak ondan tekrar PDF oluşturarak PDF'inizin güncel halini oluşturabilirsiniz. Security sekmesi altından dokümanla ilgili güvenlik ayarlarını yapabiliriz. Örneğin, dokümanın açılması için bir şifre gerektirmeyi ya da dokümanın düzenlenmesi ya da yazılması için ayrı bir şifre gerektirmeyi buradan ayarlayabiliriz.
Word uygulaması ile ilgili ayarlara Word sekmesinden, Bookmarks'tan ise PDF içinde oluşturmak istediğiniz yer imlerinin Word içerisindeki hangi stil ya da başka konulara karşılık geldiğini ayarlayabilirsiniz. PDF Maker'ın PDF yazıcısından önemli bir farkı bu tür ek özelliklerinin bulunmasıdır. Tamam diyerek bu pencereyi kapatıyorum. Ve PDF Maker'ın Convert to Adobe PDF butonuna basarak dokümanımı PDF dokümanı olarak kaydediyorum. Yine bitiş klasörü içerisinde bu sefer ürünler dokümanına farklı bir isim vererek PDF dokümanını oluşturuyorum. PDF Maker ile oluşturmuş olduğumuz dokümanın Bookmarks butonuna yani yer imleri butonuna bastığımızda bu doküman içerisinde orijinal dokümandan alınmış olan yer iminin yani bookmark'ın göründüğünü bulabilirsiniz. Fakat aynı PDF dokümanını yazıcı üzerinden oluşturmuş olduğumuz zaman bu bookmark alanının oluşturulmadığını görürsünüz. Özellikle ofis dokümanlarından PDF oluştururken PDF Maker'ın sağlamış olduğu bu avantajlar bizim PDF Maker'ı seçmemiz için bir sebep teşkil etmektedir. Herhangi bir PDF dokümanını Excel uygulamasından da oluşturabilirsiniz. Bunun için Excel uygulamasını açıyorum. Excel uygulaması içerisinde yine PDF Maker butonunu ve Adobe PDF menüsünü görebilirsiniz. Adobe PDF menüsü altından Change Conversion Settings butonuna bastığınızda bu sefer Word'ün içerisinden daha farklı özellikler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin çalışma sayfasının yani worksheet'in tek bir sayfaya sığmasını sağlayan seçenek ya da sayfa genişliğine sığmanızı sağlayan seçenek Acrobat PDF Maker'ın içinde yer alacaktır. Aynı zamanda PDF oluştururken hangi Excel çalışma sayfalarının PDF'de var olmasını istediğinizi seçmenizi sağlayan Prompt for Selecting Excel Sheet seçeneğini işaretleyerek PDF oluşturma sırasında Excel içerisinden istediğiniz sayfayı seçebilirsiniz. Tamam butonuna basıyorum ve PDF oluşturmak için Convert to PDF butonuna tıklıyorum. Şu anda benim sayfamın içerisinde, Excel'im içerisinde 3 sayfa var fakat bir tanesinin içinde veri olduğu için sadece sayfa 1 gözüküyor. Convert to PDF dediğim anda dokümanı save etmemiz gerektiğini söylüyor. Evet diyerek onay veriyoruz. Ürün listesi dokümanını bitiş klasörünün içine kaydediyoruz. Evet, PDF dokümanı Excel dokümanından kolaylıkla oluşturuldu. Acrobat'ı kullanarak web sayfalarından ya da sitelerinden PDF dokümanları oluşturabilirsiniz. Acrobat'ın bu özelliği içerisinde dilersek web sayfalarının tamamının ya da seçtiğimiz bölümlerin PDF'e dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra Acrobat web sayfası içerisinde bulunan video, ses, flash animasyonu gibi etkileşimli öğeleri de kendi içine alacak ve kullanılabilir şekilde size PDF içinde sunacaktır. Acrobat uygulamasını bilgisayarımıza kurduğumuzda bu uygulama tarayıcı içerisine bir eklenti olarak yüklenir. Bu eklentiyi tarayıcınızın içindeki araç çubuğu içerisinde ikonlarından ve butonlarından tanıyabilirsiniz. Bu sayede tarayıcınızla PDF'e dönüştürmek istediğiniz web sayfasına ulaştığınızda bu sayfayı kolaylıkla PDF dokümanına dönüştürebilir ve paylaşabilirsiniz. Acrobat eklentisiyle birlikte web sayfasının tamamından ya da belli bir bölümünden PDF oluşturabilirsiniz. Belli bir bölümden PDF oluşturmak için araç çubuğundaki Select butonuna basarak seçmek istediğiniz alanı seçerek PDF içerisinde oluşturulması için ekleyebilirsiniz. Birden fazla alanı seçmek için Shift tuşuna basılı tutabilir ve böylelikle birden fazla öğenin PDF dokümanınız içerisine eklenmesini sağlayabilirsiniz. Evet, tekrar ediyorum. Bu alanı seçtik. Aşağıdaki alanı seçtik ve birden fazla alan PDF dokümanımızın içine eklenmek üzere seçildi. Dokümanımızın tamamının PDF'e dönüştürülmesini istersek Select seçeneğini kaldırıp Convert menüsü altından Convert Web Page to PDF web sayfasını PDF dokümanına dönüştür seçeneğini seçerek PDF'i kaydetmek istediğiniz yeri seçip Kaydet butonuna basarak PDF dokümanının oluşmasını sağlayabilirsiniz. PDF dokümanı oluşturulduktan sonra
Acrobat bize bu sayfa içerisinde, daha doğrusu bu PDF dokümanın içerisinde Adobe Flash nesnesi bulunduğunu, bir multimedya öğesi olan Adobe Flash nesnesi bulunduğunu ve bu nesneyi oynatmak isteyip istemediğimizi sormaktadır. Oynat butonuna basarak, play butonuna basarak bu içeriğin PDF içerisinde aynı web sayfasında olduğu gibi oynamasını sağlayabiliriz. PDF'e dönüştürülen bu web sayfası içerisinde hareket ettiğinizde karşınıza çıkan tüm linkler aktif ve çalışan linklerdir. Ve bu linklere tıklayarak tarayıcınız içerisinde bu linklerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra PDF dokümanlarını Acrobat yazılımı içerisinden de ayarlayabiliriz. Var olan dokümanı kapatıyorum ben. Ve File menüsü altından Create PDF From Web Page seçeneğini seçerek PDF oluşturmak istediğim web sitesinin adresini URL bölümüne, Capture Multiple Levels altına da eğer bu web sitesi altından birden fazla seviyedeki linkleri almak istiyorsan bunu seçerek ya da eğer alacağın site çok büyük değilse tüm siteyi alarak sitenin bir PDF'ini oluşturabiliyorsunuz. Ben tek bir seviye alacağım. Create butonuna basarak PDF'in oluşturulmasını sağlıyorum. Öncelikli olarak Acrobat PDF içindeki varlıkları download ediyor, bilgisayarımıza yüklüyor ve daha sonra bunları PDF dokümanın içinde birleştirerek bize göreceğimiz dokümanı oluşturacak. PDF dokümanı oluşturulduktan sonra yine daha önce olduğu gibi Adobe PDF, Adobe Acrobat size bu PDF dokümanın içerisindeki zengin içeriğin ya da multimedya içeriğinin oynatıp oynatılmamasını istediğinizi soracaktır. Play butonuna basarak bu içeriğin oynamasını sağlayabilirsiniz. Acrobat içerisinde işletim sistemimiz tarafından desteklenen ve açılabilen herhangi bir dokümanı Acrobat içerisinden de PDF'e dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmak için File menüsü altından Create PDF seçeneği altından From File seçip 4. ders içindeki başlangıç klasörü altındaki küçük .jpeg dosyasını seçip Open'a tıklıyorum. Bu işlemi yaptığınızda dokümanınız bir JPEG dosyasından bir PDF dosyasına dönüştürülecek ve hafızada bir PDF dosyası olarak oluşturulacaktır. PDF dokümanını son haliyle kaydetmek için kaydet butonuna basarak dokümanı bitiş klasörü içine küçük .pdf olarak kaydedebilirsiniz. Locomotive, locomotive. Chu 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 chu. Chu chu chu